kuantum mekaniği, en küçük parçacıkların tuhaf ve anlaşılmaz dünyasına bir pencere açar. Gündelik yaşantımızda mantıklı olan öngörülebilir kurallar, atomlar, elektronlar düzeyinde anlamını yitirerek yerini belirsizliklere, bölünmüş kimliklere bırakır. Klasik mekanik dünyada her şey yerli yerindeyken, kuantum dünyasında hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Maddeyi ve enerjiyi bu yepyeni perspektiften anlamak, teknoloji, bilim, felsefe üzerinde devrim yaratıcı etkilere neden olmuştur. Gelin, devrim yaratıcı etkisi ile yeni nesil teknolojilere ilham veren kuantum mekaniği dünyasının detaylarına birlikte adım atalım. Videoya geçmeden önce, bu tarz içerikler hazırlamak için gerçekten çok uğraşıyorum ve desteğinize ihtiyacım var. Yapmanız gereken sadece videoyu beğenip yorumlarda düşüncelerinizi belirtmek. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler. Şimdi videoya geçelim. Fizik biliminin en karmaşık ve esrarengiz dallarından biri olarak bilinen kuantum mekaniği madde ile ışığın atom ve atomaltı seviyelerde nasıl davrandığının incelendiği alan çalışmalarını inceleyen bilim dalıdır. Dalga mekaniği olarak da bilinen bu dal, moleküller, atomlar, atomaltı parçacıklar olan elektronlar, protonlar, nötronlar, kuarklar ve gluonlar gibi parçacıkların özelliklerini açıklamayı amaçlarken, aynı zamanda bu parçacıkların ışık, X ışını, gama ışını gibi elektromanyetik radyasyonlarla etkileşimlerini de inceler. Kuantum mekaniği, adını ne kadar veya ne büyüklükte anlamına gelen Latince quantus kelimesinden alır. Başka bir deyişle, maddenin ve enerjinin doğasını anlamamıza olanak tanırken, bize evrendeki bazı şeylerin kesikli, yani belirli parçacıklar veya paketler şeklinde olduğunu gösterir. Örneğin elektromanyetik radyasyon, örneğin ışık, sürekli bir dalga olarak düşünülebilir. Ancak kuantum mekaniği, bu radyasyonun foton adı verilen bireysel enerji paketlerinde geldiğini öne sürer. Bu da ışığın hem dalga hem de parçacık özelliklerine sahip olduğu anlamına gelir. 19. yüzyılın sonlarında, istatistiksel mekanik ve termodinamikle açıklanamayan problemleri çözmek amacıyla klasik mekaniğe alternatif olarak kuantum mekaniği ortaya çıkmıştır. Bilim dalının ilk ortaya çıkışı Max Planck tarafından 1900 yılında kara cisim ışıması üzerine yayınlanan makale ile başlamıştır. Planck'ın çalışmaları, daha sonra kuantum teorisinin gelişiminde kilit rol oynayan Albert Einstein, Erwin Schrödinger ve Werner Heisenberg gibi bilim insanlarını da etkilemiştir. 1925 yılında Schrödinger ve Heisenberg, matematikte kullanılan doğrusal cebir ile kısmi diferansiyel kavramlarını atomik ve moleküler boyuttaki yapıların çözümlenmesi amacıyla kullanarak kuantum mekaniğinin matematiksel temellerini atmıştır. Klasik mekanik, madde ve enerjinin sürekli olduğu varsayımı üzerine kurulurken, kuantum mekaniği kesikli yani kuantize yapıya dayalıdır. Buradan hareketle kuantum mekaniğinde parçacıklar belirli durumlar ile olasılıklar üzerinden tanımlanır. Üstelik bu yaklaşım klasik mekaniğin açıklayamadığı olayları açıklamakta da başarılı olmuştur. Kuantum mekaniğinin gelişimi 20. yüzyılın başlarında siyah cisim ışıması, fotoelektrik etki gibi olayları açıklamakta yetersiz kalan klasik mekaniğin sınırlarını aşmış, fizik, kimya, mühendislik, bilgisayar bilimi gibi pek çok alanda temel araç haline gelmiştir. Çok yönlü bilim dalı, modern teknoloji ile endüstrinin pek çok alanında kullanılır. Bu sebeple kuantum mekaniğinin tarihçesi, aynı zamanda modern bilim ve teknolojinin de tarihçesidir demek mümkündür. Tarih boyunca pek çok bilim insanı kuantum mekaniğine çalışmaları ile katkıda bulunmuştur. Bunları kısaca şöyle anlatabiliriz. Max Planck 1900 yılında kara cisim ışınımının teorik bir açıklamasını yaparken enerjinin belirli miktarlarda kuantize olduğu fikrini ortaya attı. Bu fikir kuantum teorinin doğuşu olarak kabul edilmiştir. Einstein 1905 yılında fotoelektrik etki üzerine yaptığı çalışma ile kuantum teorisi alanına önemli bir katkı sağlamış, ışık enerjisinin fotonlar olarak kuantize olduğunu önermiştir. Fotoelektrik etki, bir yüzeye ışık, genellikle ultraviyole ışık, geldiğinde yüzeyden elektronların yayılmasını ifade eder.
1913'te Niels Bohr, hidrojen atomunun yapısını açıklarken, elektronların tıpkı nükleer enerji gibi farklı enerji seviyelerinde bulunabileceğini ortaya koymuştur. 1926 yılında Erwin Schrödinger, kuantum mekaniğinin dalga mekaniği yorumunu geliştirmiştir. Schrödinger denklemi, bir parçacığın dalga fonksiyonunun zamanla nasıl değiştiğini açıklar. 1928'de Paul Dirac, kuantum mekaniği ile özel görelilik arasındaki uyumu sağlayan Dirac denklemini geliştirmiştir. Richard Feynman, Julian Schwinger ve Tomonaga Shinichiro adlı 3 fizikçi, 1940'larda kuantum elektrodinamiğinin QED gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. 1960'larda Murray Gell-Mann ve George Zweig kuark modelini geliştirmişlerdir. Model, hadronların yani protonlar ve nötronlar gibi parçacıkların daha temel parçacıklar olan kuarklardan oluştuğunu öne sürer.